Bu video Ultimate Evreni hikayesinin final bölümüdür. Hikayeyi daha iyi anlayabilmek için önce serinin bir önceki 3 videosunu izlemenizi öneririm. İlk 3 bölümde Maker'ın kahramanların kaderini değiştirerek kurduğu sahte dünyayı, Tony Stark'ın Iron Lad kimliğiyle Ultimate direnişini başlatmasını ve yeni kahramanların birer birer harekete katılmasını gördük. Ekip Hulk'ın ölümcül pususu, Tony'nin düşüşü, Doom'un zamanla oynayan planları ve içlerindeki ihanetle sarsıldı. Buna rağmen Kaptan Amerika, Luke Cage, Thor, Sif, America Chavez ve diğer direnişçiler dünyanın dört bir yanında Maker'ın düzenine karşı büyük bir ayaklanma başlattı. Şimdi Maker'ın dönüşüne sayılı anlar kalırken bütün cepheler birleşiyor ve Ultimate evrenin kaderini belirleyecek son savaş başlıyor. 1963 yılında Maker'ın bu dünyaya gelişinden 3 ay sonra Eternals'ın ölümsüz şehri Olympia bir yıkıntıya döner. Maker, Kral Zuras'ın koparılmış başını elinde tutar ve kutsal makinelerini kendi hizmetine göre yeniden programladığını anlatır. Bu dünyayı büyük bir deney için seçtiğini, değişime karşı duran Eternals'ı ortadan kaldırdığını söyler. Zuras deneyin başarısız olması halinde ne yapacağını sorunca Maker başını parçalar ve her şeyi yakıp baştan başlayacağını bildirir. Aradan onlarca yıl geçer. 2025'in Aralık ayında Maker'ın dönüşüne 30 dakika kala Staten Island'ın Savage Land'inde J. Jonah Jameson ve Ben Parker o gün patlak veren 3 yeni ayaklanmayı doğrulamaya çalışır. Iron Lad bir yansıma olarak aralarına katılır ve Detroit'in resmen Ultimates'a katıldığını bildirir. Aynı yerde Iron Lad, Peter Parker'a vaktin geldiğini söyler. Peter'ın oğlu Richard da gelmek ister. Üzerinde Picotech kostümü vardır. Iron Lad buna izin vermez ve kostümü zorla Peter'a geri bağlar. Babasının o kostümü en baştan Peter Parker için yaptığını hatırlatır. Peter kızı May ve Mary Jane'le vedalaşır. Mary Jane birkaç haftalık huzurun bile onlara çok görüldüğünü söyler ve ailesine karşı sorumluluğunu hatırlatır. Tam o saatlerde Latverya'da şehrin hemen dışında Spider-Man, Iron Lad, Doom ve America Chavez son hazırlıklarını yapar. Doom'a göre hepsinin ölmesi istatistiksel bir kesinliktir. Plan kubbe indiği anda şehrin kontrolünü ele geçirip onu Maker'a ve Children of Tomorrow'a karşı çevirmektir. Konseyin hayatta kalan üyeleri çoktan yeraltı sığınaklarına ve uzak boyutlara çekilir. Spider-Man diğer Ultimates'ın nerede olduğunu sorar. Kısa bir yanıt alır. Her yerde. Iron Lad aynı anda 23 ayrı noktada bulunuyordur. Triskelyon'da She-Hulk 3 milyonu aşan bir hareketi yönlendirir. Doğuda Kaptan Amerika ve Hawkeye, Kaptan Britain'in imparatorluk ordusuna karşı düzensiz birlikleri toplar. Wasp ve Giant Man protestoları ezen devlerle çarpışır. Güneyde Luke Cage eski mahkumlardan kurduğu Ultimate Avengers'la ilerler. 18 Kuzey Amerika Birliği üssü el değiştirir. Geri sayımın son saniyelerinde Iron Lad ağdaki herkese seslenir ve ne olursa olsun hepsinin onun gözünde birer kahraman olduğunu söyler. Ardından dördü eşiği geçer. Kubbe iner ve Maker kafesinden çıkar. Triskelyon'dan gelen uyarıya göre atmosferi delen dev bir fırtına oluşur. Ancak kubbe saniyeler içinde yeniden yükselir ve yarıçapı genişleyerek içeri giren dördünü de kapsar. Dışarıda Kaptan Amerika, Hawkeye ve Mary Jane bağlantının koptuğunu fark ederler. Bu sırada gökyüzünü yüzlerce Cumulo Carrier kaplar. Hand'in tüm Heli Fleet'i havalanır. Komuta güvertesinde Nick Fury ateş emri verir. Triskelion vurulur ve parçalanarak düşer. Dünyanın dört bir yanında aynı mesaj tekrarlanır. Ultimates ağı çöker. Şehrin içinde Doom, kubbenin bir şekilde yeniden etkinleştirildiğini hesaplar. Iron Lad bunu Maker'ın yapamayacağını söyler. Kendi hücresinin kapısını kapatıp dışarıdaki dünyaya zaman kazandırmak isteyecek tek kişi babasıdır. Doom bu ihtimale ihtiyatla yaklaşır ve Howard Stark'ın binlerce yıl hayatta kalabileceğinden kuşku duyar. İçerisi bekledikleri gelecek ütopyası değildir. Şehir boğucu bir sanayi harabesine döner. Hava ağır bir tortuyla kaplıdır. Ekip şehrin sinir merkezi olan Merkez Kule'ye yönelir. Yolda Children of Tomorrow onları bulur. Laboratuvarda tek bir amaç için üretilmiş bu varlıklar karşısında Doom'un antimadde silahı bile sonuç vermez. Spider-Man silinmeye başlar ve Iron Lad'in Immortus motoru çalışmaz. Son anda bir Deathlock ordusu araya girer. Death's Head 22 dördünü toplayıp gerçeklikte açılan bir yarıktan geçirir ve kendi komutanına götürür. Komutan Immortus'tur ve Iron Lad onda babası Howard Stark'ı görür. Ancak yaşlı adam onu tanımaz. Sayısız oğlu olduğunu, hangisini ne zaman yaptığını hatırlamadığını söyler. Doom, Maker'ı bulmak için yardım isteyince Immortus güler. Ve sorunun Maker'ı bulmak değil, ondan kaçmak olduğunu söyler. Merkez Kule'de beliren dev yüz bunu doğrular. Maker artık şehrin ta kendisidir.
Yörüngede parçalanan Triskelion alev alev dünyaya düşer. Doğu kıyısında bir aydır süren bir savaş vardır. Kaptan Amerika, Hawkeye, Giant Man ve Wasp birden fazla Ultimate hücresini ve bir Avengers savaş grubunu toplayarak kıyıyı kurtarmaya çalışır. Kaptan Britain konumunu sağlamlaştırmak için Army Neverending'i sahaya sürer. Elflerden devlere, goblinlerden orklara kadar köleleştirilmiş İngiliz folklor figürlerinden kurulu bir işgal gücüdür bu. Kaptan Amerika geçen hafta King Arthur'u öldürür. Ama Avalon'da diriliş büyüleri ve yeniden doğuş kazanları bulunduğu için adam geri döner. Kaptan Britain ise Camelot'tan çıkmayı reddeder ve Leprechaun hazinesinden aldığı uğurlu altınların ortasında oturur. Wasp bir devin içine girip onu parçalayarak patlatır. Tam o anda ağdan tek bir cümle geçer ve sahadaki herkesin ağzında tekrarlanır. Ultimate ağ devre dışı kalır. Hawkeye gökyüzüne bakar ve düşen şeyin Triskelion olduğunu görür. Kaptan Amerika gemide en az bir düzine kişi bulunduğunu söyleyip arama kurtarma emri verir. Triskelion yok olduğu için ışınlanma da kalmaz. Hank ve Janet yola yürüyerek çıkar. Janet uzun yıllar evliliğe karşı çıkar. Annesinin evliliğini görerek büyür ve hayatını tasarımcılık üzerine kurmak ister. Hank Pym'le babasının kurumsal balolarından birinde tanışır. İlişkileri gündelik başlar, sonra derinleşir. Hank'in parlak zekası zaman zaman maniye, kimi günler yataktan çıkamamaya döner. Ama Janet bunu küçük bir bedel sayar. Ona aşık olduğunu fark ettiği gün Hank'in kazaya karıştığı gün olur. Enkaz alanında ikisi arama yapar. LeJourey'nin yukarıda olduğunu bilirler. Molozların arasında ağır yaralı bir kadın bulurlar. Janet onu kucağına alır ve adını bilmediği için özür diler. Kadın ölür. Janet da olanların sorumluluğunu üstlenir. Gökyüzünde yeni Cumulo Carrier'lar belirir. Bu sırada 1000 kilometre ötede Hand ajanları bir çarpma çukurunu tarar. Uydular yeniden girişten sağa çıkmış, insan boyutunda bir cisim saptar. Aralarından biri kimsenin uzaydan düşüp kurtulamayacağını söylerken dev bir el onları ezer. Hank yaşadığı kazadan 4 hafta, 3 beyin kanaması ve 18 ameliyat sonra uyanır. Ve bambaşka birisi olur. Janet'ı tanımaz. Zihni silinir ve Janet bunun tam olarak böyle yapıldığını çok sonra öğrenir. Babası Hank'i işten çıkarır. Onu ölü yük olarak görür ve kızına önünde koca bir hayat olduğunu hatırlatır. Janet gitmeyi düşünür ama Hank ona iyi olup olmadığını sorunca kalır. Birkaç hafta sonra adliyede evlenirler. Ailesi törene gelmez. Para sıkıntısı çekerler. Janet garsonluk yapar, Hank eskiden ders verdiği üniversitede temizlik işine girer. Hank'e uzak bir akrabasından bir minibüs ve haşere ilaçlama ekipmanı kalınca küçük bir iş kurarlar ve logoyu Janet tasarlar. Hayatları küçüktür ama mutludur. Geceleri ona gelmeye başladıklarında her şey değişir. Enkazda bir Cumulo Carrier ağır bir top ateşi açar ve Giant Man'i vurur. Hand birlikleri de ateşe katılır. Wasp ajanların arasına dalıp onları biçer ve Hank'i kurtarır. Ama top yeniden dolar ve Hank bu kez yere serilir. Onu kaybetmekten korkan Janet gizli kod cümlesini ve kimlik numarasını haykırır. Hand birliklerine kendisiyle Hank'in Nick Fury için çalıştığını bildirir ve ateşi durdurur. Aynı anda LeJourey enkazın altından çıkar. Halkının köleleştirilmesini, yoldaşlarının öldürülmesini ve kendisinin gökten düşürülmesini sayar. Öfkesinin daha önce bilmediği bir yere ulaştığını söyler. Bir çocuğun kendilerini kurtaracağına inanmanın saflık olduğuna karar verir ve bir orduyla dönmeyi umduğunu söyleyerek kendi halkının yanına gider. Janet'ın yıllardır gizli bir eğitimden geçtiği de böylece açılır. Haftada 4 gece Hank'e başka bir bahane söyleyip gider. Yakın dövüş, havadan havaya muharebe, liderlik, askeri strateji, kütle fiziği ve casusluk çalışır. Hank'e yalan söylemekten nefret eder. Onu güvenilmez bulmadıklarını, fazla yumuşak ve duygusal bulduklarını öğrenir. Görev istediğinde sicilinin tertemiz kalması gerektiğini söyler. Ardından bir görüntü görür. Kendisine büyük bir kahraman olmak üzere yaratıldığı söylenir ve bunun çok uzun zamandır hazırlandığı belirtilir. Enkaz alanına Nick Fury iner. Janet'a herkesin önünde teşekkür eder ve onsuz başaramayacaklarını söyler. Hank ne olduğunu anlamaya çalışır. Janet açıklamaya çalışır. Fury bunu Hank'i korumak için yaptığını da ekler ve adamın alnındaki yara izine dokunur. Hank çöker. Eski kafa yaralanması nöbete döner. Fury onu sır tutabilecek bir adam saymadığını, hepsi için bir yük olduğunu söyler. Janet da artık devam edemeyeceğini belirtir. Fury işlerin bitmediğini, gerekirse Hank'i hücrede tutacaklarını belirtir. Hank nedenini sorunca Janet bir görüntü gördüğünü söyler. Ama kastettiği Tony değildir. Fury onun artık başkası için mi çalıştığını sorar ama cümlesini bitiremez. Kafası koparılır ve altından bir makine çıkar. Aslında sahadaki Fury bir kopyadır. Enkazın üstünde duran Vision, Janet'ın kendisiyle birlikte çalıştığını söyler. Ultimate Saha 8 gün 14 saatlik bir kesintinin ardından yeniden açılır.
Kaptan Amerika yalnızdır. Yolları troller tutar. Ormanlara entler sızmıştır. Hayatta kalma ihtimali %17 olarak hesaplanır. 11'den fazla düzensiz savaşçıyla birlikte bu oran %8'e iner. Kentucky'de Wingspan ve Ultimate Avengers karşı devrimci güçlerle durdurulur. Kuzeyden takviye yolda olduğu için iki ateş arasında kalmak üzeredirler. Sokaklarda saklanan Ren Montgomery için hesap %1'in çok altında kalır. Çünkü Hand Ultimate bağlantılı herkesi avlar ve binlerce insanı sokak ortasında öldürür. Kendini The Motor diye anan özgür Detroit'te Vision, 2 milyonu aşkın bağlı düğme hattın geri döndüğünü duyurur. Kaptan Amerika kim olduğunu sorunca kendini tanıtır ve çok uzun zamandır beklediğini söyler. Beklemenin ne anlama geldiği geriye dönüldüğünde açıklanır. 2025 Haziran'da Iron Lad, Human Torch'a Maker'ın koruyucu kabarcığının 1963 ile 2024 arasını kapsadığını, Immortus motorunun ise bir kişiyi duvarlar örülmeden önceye taşıyabileceğini anlatır. Jim Hammond kabul eder ve ateşi yakmaya gittiğini söylemelerini ister. 1947'de kendi eski haliyle karşılaşır. İkisi de tek yolun bu olduğunda anlaşır. Jim eski bedenini bir tüpe yerleştirir ve hafızasının silinmesine razı olur. Görevi hiçbir şey değiştirmeden her şeyi değiştirmektir. Geleceği yok edecek bir dalga yaratmadan devrimin zeminini hazırlar. 1963'te Maker halkın karşısına çıkıp daha iyi bir dünya vaat ederken Jim ülkedeki sığınakları tek tek satın alır. Namor'un zincirlenip infaz edilişine tanık olur ama karışmaz. Kalabalıkta genç bir Nick Fury durur. Ocak 2026'ya dönüldüğünde Vision, Steve Rogers'a 2 mil doğuda bir şaşırtmacı hazırladığını bildirir ve onu şifreli koordinatlarla yollar. Aynı anda Hand'in kendi trafiğini de okur. Detroit'teki durumun konseyin imajına zarar verdiğini söyleyen bir mesajda Incredible Hulk, Fury'den şehri örnek yapmasını ister. 1000'den fazla helikopter gemi Detroit'e yönelir. Bu ana hazırlık 10 yıllar önce başlar. Jim kayıt dışı işçi toplar, boşlukları satın alır, görünmez bir altyapı kurar. Konsey Amerika'yı dağıtmaya tartışırken o sessizce karşı koyar. Para dağıtır, direnç noktaları bırakır. Bir sınıfta birbirine bağlı bir ağın nasıl kurulacağını anlatır. Kendini de aynı sabırla yeniden yapar. Parçalarını tek tek değiştirir. Yüzünü söker, yerine yenisini takar ve sonunda Vision olur. Ardından Janet Van Dyne'ın kapısında belirir. Şimdi ağın merkezinde durur. Luke Cage'e düşman saldırı planlarını ve güncel birlik hareketlerini gönderir. Wasp'a durum sorar. Janet mikro yönetilmekten hoşlanmaz ve Triskelion vurulmadan önce uyarılmadıklarını söyler. Vision %73'lük bir hayatta kalma ihtimali verdiğini, ne yazık ki %27'nin içinde yaşadıklarını hatırlatır. Janet onu kendisini bir katile dönüştürmekle suçlar ve Hank Pym'in nereye gittiğini bilmediğini söyler. Sonra Vision doğrudan Nick Fury'nin hattına girer. Fury o şeyi gökyüzünden vurduğunu sandığını söyler. Vision 2 düğüm ayakta kaldıkça ağın yok edilemeyeceğini açıklar. Fury onu tanıyıp tanımadığını sorar. Aralarında 10 yıllara yayılmış gizli bir savaş vardır. Attila'nın yıkıntılarında yakılan bir Fury, ayda sökülen bir robot kalp, Detroit'i fark ettiğinde zihnine yollanan bir kurtçuk. Vision onu 14 kez öldürmüştür ama konsey her seferinde geri getirir ve Fury hiçbirini hatırlamaz. Fury Detroit'e arkadaşlarıyla geldiğini söyler. Wasp bir camı patlatır ve Vision'ın da arkadaşları olduğunu gösterir. Helikopter gemilerin zindanlarına kapatılmış mahkumlar koridorlara dökülür. Fury bunu ciddiye almaz. Bu sırada Detroit sokaklarında Rhodes son sivilleri tahliye eder ve yerin altına iner. Yıllar önce işsiz bırakılıp unutulmuş binlerce usta, mühendis ve kaynakçı gizlice bir şey inşa etmiştir. Hepsi yerlerini alır. Şehrin ortasında Anti-War Machine adı verilen dev bir makine yükselir. Ultimate saha üzerinde binlerce kişi onu birlikte kullanır ve Hand filosu erimeye başlar. Fury sinyalin kaynağını aratırken Vision karşılık verir. Konseyin sakladığı eski anıları karşısındaki Fury kopyasına geri yükler. Makine yaptığı bütün zulümleri hatırlayınca kendini ateş eder. Vision aynı aktarımı diğer Nick Fury LMD'lerine de yollar. Kopyalar kendilerini, birbirlerini ve Hand personelini vurunca gemiler birbiri ardına düşer ve filo geri çekilir. Detroit ayakta kalır. Vision şehre ağın düşmanlarının hayal edebileceğinden çok daha büyük olduğunu söyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hikaye önerilerinizi bekliyorum. Videolara erken erişim sağlamak için kanala katılabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür aracılığıyla kanala ve videolara maddi destekte de bulunabilirsiniz. Immortus kendi ölümlerini sıraya koymadan anlatır. 700 yıl içeride kendini bir silahla birlikte patlatır. 80 yıl içeride boynu kırılır. 444 yıl içeride sokak sokak savaşırken parçalanır. 1310 yıl içeride Maker onu boğar. Iron Lad babasından başa dönmesini ister.
Immortus bu savaşın nedenle sonucu birbirine bağlamayı reddettiğini söyler ve 4 boyutlu bir savaştan söz eder. Doom orada bulunduğunu söyler ama cümlesini bitirmez. Sonunda anlatılan şey şudur. 1610 yıl içeride Maker şehrin zihnini yutar. Bir petrol lekesi gibi yayılır. Her atomu kaplar, sporlarını havaya bırakır ve soluyanın zihnini kendi uzantısına çevirir. Immortus bu bulutu içeride tutmak için Darwin kabarcığını genişletir. Alanı tersine çevirir ve zamanın yönünü değiştirir. America Chavez birkaç mikrosaniyeden söz ederken Peter Parker hesabı yapar. İçeride birkaç dakika geçerken dışarıda aylar geçer. Dışarıdaki takvim bunu doğrular. Latverya'nın üzerinde kubbe hala durur ve halkın çoğu Maker'ın dönüşünden korkup Macaristan'la Romanya'ya kaçmıştır. Geride kalanlardan biri evinde karısının gözü önünde siyah bir sıvı kusar ve insan olmaktan çıkar. Ağdaki uyarı nettir. Şehirden çıkan hiçbir şeye yaklaşılmaz. Dünyanın geri kalanı da yerinde durmaz. Heaven'ın kapıları Bruce Banner'ın güçleri tarafından tutulur. Shanky ile Danny Rand şiddetsiz direniş vaaz eder. Ama izleyicilerinden biri kendini ateşe verir ve Shanky bakmaktan kaçınmayı reddeder. Kuzey Amerika'daki Vision'la Anti-War Machine, Hand filosunun büyük kısmını yok eder ve Rust Belt'i kurtarır. Flint, Youngstown, Cleveland, Pittsburgh ve Gary'de yeni makineler görülür. Birinin Zana'da Killmonger, T'Challa'nın önünde diz çöker. Ömrü boyunca hissettiği öfkenin tek bir adamdan kaynaklanıp kaynaklanmayacağını sorar. T'Challa sorunların Maker'dan çok daha eski olduğunu ama bir kıtayı özgür bırakmak için Maker'ın dönmesine izin verilemeyeceğini söyler. Killmonger'ı Wakanda'nın kılıcı ilan eder ve Maker'ı öldürmesini emreder. Limbo'da Immortus konuklarını gezdirmeye devam eder. Kendi suretinde yaptığı makine ordusunu, ölü Children'ın cesetlerinden kurduğu Deathlock'ları ve sağ komutanı Death's Head 22'yi tanıtır. Makineler kötü bilim kurgu öyküleri yazarak vakit geçirir. Burasının çalınmış değil, ödünç alınmış saniyelerden kurulu bir yer olduğunu, kendisinin zamanın efendisi olduğunu ve Maker'ın buraya giremeyeceğini söyler. Tony babasına bozulan Immortus motorunu gösterir ve yardım ister. Howard aleti tanır ama oğlunu tanımaz. Tony ne söylerse söylesin karşısındaki adam yabancıdır. Immortus onları geriye göndermeyi de reddeder. Kurduğu dengenin bozulmasına ve Maker'ın serbest kalmasına izin veremeyeceğini söyler. Tam o anda çevre ihlali alarmı çalar. Killmonger da o saatlerde Nijer'deki bir Roxxon uranyum madenini basar ve madeni işçilere devreder. Ardından Cezayir hava sahasında bir orduyu tek başına yarıp geçer. Ağda insanlar onun kim olduğunu tartışırken kılıcı kuzeye ilerletir ve Latverya'ya girer. Kubbe kapalıdır. İçeri girmenin yolu yoktur ama karanlıkta bir şeyler kıpırdar ve etrafı sarar. Limbo'ya giren Maker'ın Children ordusudur. Howard'ı ödünç zamanın içinde saklandığı yerde bulur ve Maker'ın sesiyle 2000 yıldır bu anı beklediğini söyler. Spider-Man ve Doom savaşı sürdürür. Immortus kendi motorunu düşmanın erişemeyeceği bir yere yollar. Ardından Tony'nin motoruna enerji aktarır. Ancak Tony'nin zırhı ele geçirilir ve babasının yüzüne istemsizce ateş eder. Ağır yaralanan Howard sonunda oğlunu hatırlar. Amerika Tony'nin itirazına rağmen ekibi Limbo'dan çıkarırken Death's Head 22 geride kalır. Ödünç alınan zaman tükenir. Maker motoru bulamaz. Limbo içindekilerle birlikte silinir. Limbo'yu bulmaktaki yardımı için ona teşekkür eder. Immortus'un öldürülmesinin birlikte yapacaklarının yalnızca başlangıcı olduğunu söyler ve Maker'ı gururlandıracağından kuşku duymadığını ekler. Ultimate artık yalnızca savaşan bir örgüt değildir. Kendi el kitabını yazar ve milyonların katkısıyla büyüyen bu metin, ayaklanmaya katılan herkese ne yapması gerektiğini anlatır. Konuşma ve barışçıl protesto zamanının geçtiğini, iktidarın talep edilmeden hiçbir şey vermediğini söyler. Atlanta'da savaşın 2. saati dolar. Luke Cage kurşun geçirmez bedeniyle önden gider ve konsey hatlarının çöktüğünü bağırır. Yanında ömrünün çoğunu bir hücrede geçirmiş Wingspan uçar. Sonsuz karanlığa bağlı Singularity düşmanlarını yutar, konuşmayan ve ölemeyen Nameless durmadan biçer. Ruhunu davaya satmış Penance cehennem köpeği Cerberus'la birlikte kaçanların peşine düşer. Şehir 3 saatte alınır. Geriye kalan Taskmaster'lar geri çekilir. Asıl iş savaştan sonra başlar. Her iki tarafın yaralıları tedavi edilir. Teslim olan askerler güvence altına alınır. Ölüler kimlikleri saptanarak gömülür. Zincirli bir mahkum bir silaha uzanır. Cage onu durdurur ve düşmanın zalimliğinin kendi boynuna dolanan bir ilmik olduğunu söyler. Kazanılan bölgelerde yeni bir düzen kurulur. Lexington'ı 2 hafta önce alırlar ve sokaklarında Ultimate işareti dalgalanır. Nashville'de işçi komiteleri Maker'a bağlı şirketlerin idaresini devralır ve arşivlerde 1978'de bulunup gömülmüş temiz bir enerji kaynağının dosyasını çıkarır. Charlotte'da silah fabrikaları halkın hizmetine döndürülür. Kansas City'de savaş suçları belgelenir.
Taraf değiştirmek isteyenler gönüllü telepatik taramadan geçirilir. Atlanta'da yarısı boş lüks kuleler 24 saat içinde evsizlere açılmak üzere hazırlanır. Bu sırada Hellfire Club'ın konağında Emmanuel da Costa öfkeden yerinde duramaz. Handy ve Orta Batı'yı kaybeder. Kendi ülkesindeki gecekondu mahalleleri bağımsızlığını ilan eder. Emma Frost ona ortak bilinçaltının devrim fikriyle tutuştuğunu söyler. Da Costa'nın cevabı bir pazarlama cevabıdır. Devrim de bir üründür ve doğru ambalajda satılamayacak ürün yoktur. Milyarlarca dolar ve bir danışman ordusuyla kendi süper takımını kurar. Bu takım tamamen apolitiktir. Doğruluk ve adalet gibi hiçbir şey ifade etmeyen kavramlar için savaşır ve göğsünde sponsorlarının adını taşır. Adı Defenders'tır. Atlanta'da Cage 3981 esirin karşısına çıkar. Aralarında Red Skull üyeleri, paralı askerler, konsey sadıkları ve sıradan insanlar vardır. Hepsine yerel komiteler kurulur kurulmaz adil yargılanma sözü verir. O zamana kadar beslenip barındırılacaklarını söyler. Bir mahkum sözünü bitiremez. Esirler bir anda parçalanır. Defenders'ın canlı yayını tam o anda başlar ve dünyaya Ultimates'ın silahsız sivilleri katlettiği anlatılır. 30 milyon kişi izler. Sam Guthrie kendini Ballistic adıyla üzerlerine bırakır. Cage sinyali kestirmeye çalışır ama yayın devam eder. Norveç tanrılarının gücünü taşıdığı söylenen Thor'a, Tokyo'nun koruyucusu diye tanıtılan Marvel Boy, Kaptan Britannia'nın tugayından Proctor ve Incredible Hulk'ın yetiştirdiği Decay's Beautiful Daughter birer birer sahaya iner. Kameralar arkasında Emma Frost, Sam'i kullanmanın hata olduğunu, adamın intikamcı ve psikopat olduğunu söyler. Da Costa, Hulk'ın bunu ayırt edemeyeceğini savunur. Sayı üstünlüğü Defenders'tadır ama Ultimate yalnız değildir. Sivil gönüllüler roket atarlarla karşılık verir. Gama söndürücüler kurulur. Herkes elindekiyle savaşır. Kayıplar ağırdır. Ballistic ve Proctor birçok kişiyi öldürür. Singularity, Decay's Beautiful Daughter'ı karanlığa çeker ve bir gücün her şey olmadığını söyler. Sonunda Luke Cage yerde duran çekici kavrar. Çekiç onu reddetmez. Thor'a'yı bununla yere serer ve Defenders dağılır. Cage çekici havaya kaldırır. Bütün gücün halka ait olduğunu haykırır ve ayaktakiler ona katılır. Konakta Emma Frost yayını izler ve Da Costa'yı bunun onun finali olduğunu söyler. Konseyin ihanetinden sonra kendisiyle doğrudan temas kurduğunu açıklar. Zihninde hareket yeteneğini ve çalınmış mutant güçlerini bastırır. Onu iğrenç bulduğunu, özellikle kendi gözetimindeki çocuklara yaptıkları yüzünden açıkça söyler. Sonra odadan çıkıp Da Costa'yı oğlu Roberto ile baş başa bırakır. Emmanuel merhamet dilenir. Fakat Roberto babasını ateşe verir. Emma Frost, Hellfire Club'ın yeni lideri olarak Kuzey Amerika'daki bütün güçlerini geri çeker ve Güney Amerika'ya yoğunlaşır. Kıtayı Banner'la Dagger'ye bırakır. Atlanta'da ise enkaz kaldırılır, çadırlar kurulur ve şehir yeniden ayağa kalkmaya başlar. Steven Rogers'la James Barnes 1923'te Brooklyn'de aynı hastanede aynı gün doğar. Aileleri yan yana oturur ve bu rastlantıyı akrabalık sayar. Steve hastalıklı bir çocuktur. Bucky sokakta onun yerine dövüşür, o yatakta yatarken başında oturup dergi okur. Mart 2026'da Idaho'daki Fatherlandville'de Kaptan Amerika çamura batmış cesetlerin ortasında durur. Vision hattan yaralanıp yaralanmadığını sorar. Sahra Hastanesi'nde kayıp sayılmaya çalışılır. 119 ölü, 326 yaralı ve Pietro yaralıları sayılabileceğinden hızlı taşır. Wanda ellerini yaralı askerlerin üzerinde gezdirir ve uzun süre yalnızca kötü şeyler yapabildiğine inandığını, burada iyi şeyler yaptığını söyler. Steve ona yapabileceği iyiliğin sınırı olmadığını belirtir. Vision kuşatmayı sürdürmenin verimsiz olduğunu bildirir. Red Skull'ların gelişmiş hand silahları ve aylarca yetecek erzağı vardır. Steve duramaz çünkü Grand Skull içeride sıkışmıştır. Dürbünden baktığında duvarın arkasındaki adamları görür. 10.000 ağır silahlı adam göğüslerine bağladıkları bu bebekleri zırh gibi taşır. Tam o sırada telsize bir çağrı gelir. Arayan kendini Red Skull diye tanıtır. Ekrandaki adam John Walker'dır. Hareketin küçük bir kanadını yönetir. Kendini ateşin içinden yeniden doğmuş sayar ve Grand Skull'ın sahte bir peygamber olduğunu söyler. Fatherlandville'in içinde adamları vardır. Krokileri ve Grand Skull'a giden bir yolu az kanla vermeyi teklif eder. Steve ilkeleri uğruna adamlarını ölüme göndermeyi reddeder ve teklifi kabul eder. Bu arada 1939'da gazeteler Almanya'nın Polonya'ya saldırdığını yazar. Steve ile Bucky barlarda kavgaya girer. Sonra Steve'in annesi Sarah'yı bir yatakta kaybederler. Bucky orduya yazılır ve rıhtımla vedalaşırken cümlesini bitiremez. Steve zaten anladığını söyler. Fatherlandville'de saldırı başlar. Kuzey duvarında Ultimate gürültülü bir şaşırtmaca yapar.
Hawkeye ve ekip ateşi üstlerine çeker. Steve Walker'ın verdiği kroki ile yeraltı tünellerinden ilerler. Walker'ın adamları kapıda kılık değiştirmek için Red Skull üniformaları uzatır. Ultimate bunları giymeyi reddeder ve içeri kendi bayrağıyla girer. Quicksilver adını yeni alan Pietro içeriye dalar ve göğüslere bağlanmış bebekleri, ardından çocukları saniyeler içinde dışarı taşır. 30 yıl önce Steve, Bucky'yi bir Avrupa hendeğinde vurulmuş halde bulur. Sonra ikisi birlikte Schmidt'in laboratuvarını basar ve Steve düşen bir uçağın üstünde kaybolur. Bucky arkasından bağırır. Şimdi Grand Skull karşısına çıkar. Zırhı yükseltilmiştir. Silahları Steve'in kalkanını delmeye yeter. Steve maskesini çıkarmasını ister, adam reddeder. Sonra bir patlamayla maske düşer. Karşısındaki yaşlanmış yüz Bucky Barnes'a aittir. Barnes onu tanıdığı için şaşırmaz. Yılların kendisine daha az nazik davrandığını, çünkü onları gerçekten yaşadığını söyler. Halka ihanet etmekle suçladığı kişi Steve'dir. Savaş sonrası yıllarda Steve'in mezarının başında diz çöker. Defalarca kongreye aday olur, kaybeder. Şirketleşme gününde sokaklarda kutlama yapan kalabalığı izler ve kimsenin umursamadığını görür. Denge mekanizmaları, anayasalar, bütün demokratik sistem birer birer itibarsızlaştırılır. Maker yeni bir dünya kurarken onu durduracak kimse çıkmaz. Anlattıkça hikaye küçülür. Araba tamir ederek yaşamaya çalışır. Sonra arabalar kendini tamir etmeye başlar. Hiçbir işte tutunamaz. Siciline görünmez bir leke düştüğünü hisseder. İçmeye başlar. Bir sabah öleceğini öğrenir. Karaciğeri iflas etmiştir ve süresi kısadır. Hastane koridorunda Nick Fury belirir ve Infinity formülünden bir doz teklif eder. Barnes ölmek istemediğini söyler. Bedeli sonra gelir. Uzun süreli gizli görevle Red Skull'ların başına geçmesi emredilir. Önce oynadığını düşünür, sonra kendinden nefret etmeyi bırakır, sonra söylediklerini anlamlı bulmaya başlar. En sonunda artık rol değildir. İliklerine kadar inanır. Steve onu yener ama öldürmeyi reddeder. Kardeş olmanın bir anlamı olduğunu söyler. Barnes kalbinin bir ölü adam tetiğiyle bombaya bağlı olduğunu, durursa dolu bir sığınağın havaya uçacağını söyler. Steve uyarıldıklarını, kadınların ve çocukların çoktan tahliye edildiğini bildirir. Barnes pes eder, sonra yalvarır. Ölmek istemediğini, orada olmadığı için Steve'in bilemeyeceğini, korktuğunu ve çok yalnız kaldığını söyler. Steve onu tutar. Kardeşi olduğunu ve her zaman ona bakacağını söyler. Barnes teşekkür edip özür diler. Steve de özür diler ve boynunu kırar. Sonra enkazın ortasında onun yanına diz çöker. Şehrin içinde Iron Lad zırhının içinde dizlerinin üstüne çöker ve savaşmayı bırakır. America Chavez kendine gelmesine bağırır. Spider-Man havada asılı kalır. Doom arkalarında durur. Hepsi ölmek üzeredir ve Tony bunu biliyormuş gibi davranır. Yerin altındaki sığınakta ise Richard Parker 5. kez dışarı çıkmaya çalışıp yakalanır. Mary Jane onu çocuk olduğu için tutmaya çalışır. Richard babasının yanında şehirde olması gerektiğini savunur. Ben Parker torununa savaşmanın başka yolları olduğunu söyler. 3 aydır Ultimate ağından gelen binlerce sayfa belgeyi doğrulayıp halka açık hale getirirler ve hikayeleri milyonlara ulaşır. J. Jonah Jameson gazetenin hala neden kapatılmadığını sorar. Sanki biri onları koruyormuş gibidir. Koruyan Vision'dır. Ekranlarda belirir. Uzun süredir gazeteyi Hand sansürcülerinden gizlediğini söyler ve teşekkür beklemediğini, ilgilendirilmiş bir halkın projeleri için hayati olduğunu belirtir. Jameson gazetenin propaganda organı olmadığını, doğrulamadıkları hiçbir şeyi basmadıklarını hatırlatır. Vision yine de durumu anlatır. Batı'da Fantastic Force birlikleri Children of Light'ı adım adım dağıtır. Heaven'da Shanky ile Danny Rand şiddetsiz bir köylü ayaklanmasını büyütür ve Incredible Hulk'ın güçlerini böler. Birliğin dışında tablo daha karanlıktır. Konseyin tutuşu güçlüdür ve Ultimate üyeliği azdır. Buna karşın Hinokuni'de mutant olduğu söylenen genç bir hareket Emperor Sunfire'ı zorlar. Bir çatı katında Mei Igarashi arkadaşlarına kayıp Hisako'yu Latverya'da gördüğünü söyler. Nico Minoru büyüsüyle hepsini oraya ışınlar. Richard hattan babasını sorar. Vision şehrin içinden hiçbir haber gelmediğini, yaklaşan herkesle bağlantının koptuğunu söyler ve iyi olduklarına eminmiş gibi konuşur. Şehirde Maker her yerdedir. Ayaklarının altındaki zemin, ciğerlerindeki hava odur. Doom bütün bu yapının Maker'ın bir uzantısı olduğunu söyler. Peter Parker'ın kostümü kendi başına genişleyip siyah bir forma dönüşür ve savaşa katılır. Amerika Deathlock'un anlattığı belirli bir kozmik enerji frekansıyla saldırır ve makineleri bir anda söker. Ama Maker anında uyum sağlar ve aynı yöntem ikinci kez işlemez. Örümceğe benzeyen yaratıklar ufku kaplar.
Peter, Tony'yi omuzlarından tutup babasıyla olanların onun suçu olmadığını söyler. Kendisinin de bir ailesi olduğunu ve onlara dönmesi gerektiğini anlatır. Latverya'da May ve arkadaşları saatlerce arkadaşlarını arar. Buldukları şey Hisako değil, Maker'ın makineleridir. Yaratık genlerinin faydalı bir katkı olacağını söyler. Korkularından yeteneklerini okur ve karşı önlem geliştirir. Tam kuşatıldıklarında Killmonger vibranium kılıcıyla araya girer ve makineleri parçalar. Şehirde zaman aniden donar. Ortaya çıkan mor zırhlı adam buna zamansal turnike der ve konuşmak için akışı kestiğini söyler. Kendini birkaç milyon yıl sonra Kang ünvanını alacak kişi olarak tanıtır. Adın ilk dillerden geldiğini ve her şeyi fetheden anlamına geldiğini anlatır. Sonra maskesini kaldırır. Tony Stark'tır. Milyarlarca yıl yaşamış, ilk ölümünden hemen önceki ana sonsuza dek sıkışmış bir Tony. Doom'la bu konuşmayı sayısız kez yaptığını söyler. Amerika onlara Maker'ı öldürmeye yardım edip etmeyeceğini sorar. Adam bunu çok isteyeceğini ama işlerin böyle yürümediğini söyler. Babasının aynı turnikeyi 4 kez denediğini, 4'ünde de başarısız olduğunu anlatır. Doom onu dinlemeyi bırakır ve motoruna ateş eder. Zaman yeniden akmaya başlar. Ellerindeki tek üstünlük yok olur. Doom amaçlarının Maker'ı öldürmek olduğunu, yardım etmeyi reddeden herkesin ya Maker'ın ajanı ya da bir oyalama olduğunu söyler. Ama gerçekte Tony bunca zaman hesap yapmaktadır. Çevresinde binalar bükülmeye başlar. Gerçeklik onun etrafında eğilir ve yeni bir zırhla ayağa kalkar. Zamansal mekaniğin hiç güçlü yanı olmadığını ama artık kavradığını söyler. Maker bu sırada Peter'a döner. Kostümünü zorla söker ve kırmızı bir yaratığa dönüşerek üstüne çöker. Picotek'in kadim ve acımasız bir teknoloji olduğunu, kostümün eski sahibinin de Peter'ın kendisi olduğunu söyler. Listede 1. sırada olmasının hiçbir anlamı olmadığını, özel bir kaderi bulunmadığını, yapılacaklar listesinde bir kutu olduğunu yüzüne söyler. Sonra onu öldürür. Amerika'nın çığlığı şehirde yankılanır. Aynı gece sığınakta Mary Jane sabahın 4'ünde ağlarken oğlu onu bulur. Yıldızlara daldığını söyler. Richard yerin altında yıldız olmadığını hatırlatır. Peter'ın ölmesi halinde açılmak üzere yaptığı mektup ona kalır. Eski tanrılar hala yaşar ve gökyüzü onların savaşlarıyla dolar. Thor çekicini kaldırır, Sif kılıçlarını çeker, yanlarına diğer diyarların tanrıları dizilir. Karşılarında Loki'nin ölümsüz ordusu durur. Ölmüş her asker yeniden ayağa kalkar ve saflar hiç eksilmez. Tanrıların yanında beklenmedik bir müttefik durur. Alevden Surtur. Loki bu kadar kötü bir oranı umursamaz ve Asgard'ın kraliyet hazinelerini açar. Yüzyıllardır kilitli tutulan yıkım silahları ortaya çıkar. Onun tarafına yeni isimler katılır. Milyarlarca varlığın acısından yorulmuş Mengok savaş alanına girer. Her kol hareketiyle bütün birlikleri siler. Karşılığında ona tanrıların temizlenmesi ve yok edilmiş halkının geri getirilmesi sözü verilir. Surtur'a karşı ise Loki Destroyer'ı yollar. Celestial'lara karşı yapılmış o zırhla ateş tanrısının çarpışması yıldız sistemlerini paramparça eder. Savaş bütün diyarlara yayılır. Vanaheim'da doğa tanrıları uysallığı bırakıp vahşi yanlarını açar. Kuşlar ve arılar bile saflara katılır. Nidavelir'da cüceler Aesir'in desteğiyle üretim araçlarını ele geçirir. Dökümhaneleri yeniden kurar ve savaş ayılarına binip Asgard'ın açgözlü kralına yürür. Alfheim'da Light Elves piksel yüzlü kolluk güçlerini kendi cümleleriyle boğar. Yazarların en büyük armağanı kendi sonlarını yazabilmektir. Sif Mangog'u gördüğünde kararını verir ve başka bir görevde olan Thor'a haber vermez. 40 hafta boyunca canavarla dövüşür. Belki de 40 saniyedir. Çünkü tanrılar savaşırken zaman şekil değiştirir. Mengok her vuruşunda 1 milyar öfkeyi taşır ama onu bir kez bile yakalayamaz. Sonunda bir açık doğar. Sif canavarı öldürür. Fakat aldığı yaralar yüzünden onun yanında can verir. Tanrılar sert pazarlık yapar. Milyarlarca can için tek bir ruh. Loki'nin uzun süredir hizmetinde olan Valkürler onu almaya iner. Sif eski dostlarına son bir iyilik için seslenir ama karşılık bulamaz. Valkürler için görev görevdir. Thor'un yası konuşmaya dönüşmez, havaya dönüşür. Bütün zamanların rüzgarlarını toplayıp Asgard'ın üstüne çöken bir fırtına haline gelir. Yağdırdığı şey yağmur değil yıldırımdır. Geceyi gündüze çevirir. Küçük tanrıları kör eder. Kalabalıkları savurur. Sif'in ölümü diğer tarafta da tereddütü bitirir. Surtur Fenris'i bulur ve onu bağlayan Glepinri kılıcıyla parçalayıp kurdu serbest bırakır. Ragnarok'un geldiği haberini çoğu tanrı reddeder ama ölülerin kraliçesi Hela sonlara yabancı değildir. Loki'ye haber salar ve son savaşın yerini ve saatini belirler. Loki tüm gücünü toplar. Buz devleri, mezarlarından çıkarılmış bütün ölüler, kadim ve tehlikeli büyüler. Son gelir. Heimdall ilk düşen olur. Gjallarhorn elindeyken Hela onu arkadan vurur ve kehanet daha başlamadan bozulur.
Destroyer Surtur'u parçalamak için dalar ama yalnızca kılıcını kırar. Ateş tanrısı ayakta kalır. Kabuğu çıplak elleriyle eritir, kılıcını yeniden döker ve dünya ağacını tutuşturur. Loki Tyr'i öldürür ve savaş bitirdiği için kendisine övgü ister. Fenris gökyüzünde güneşin peşine düşer. Thor savaşın üstünden yükselip kurda ulaşır. Fenris onu durdurmayı deneyip denemeyeceğini sorar. Thor da hayır der. Onu serbest bırakanın kendisi olduğunu söyler. Kurt bunu tuhaf bulur. Sonra umursamayı bırakır. Güneşi tek lokmada yutar ve doyup uykuya dalar. Geriye iki kardeş kalır. Loki Gungnir'i ve baba gücünü taşır. İlk kez gerçekten güçlüdür ama dövüş hiçbir zaman onun alanı olmaz. Thor mızrağı kolayca savurur ve onu yere serer. Loki her şeyi mahvettiğini haykırır. Thor da sebebini söyler. Maker onları çarktan koparmıştır. Yeniden doğuşun sırrı olan döngü kırıldığı için destanları boşalmıştır. Son olmadan yenilenme olmaz. Yenilenme olmadan ölümlü dünya kımıldamaz. Ragnarok'tan sonra Asgard yeniden şekillenir. Maker'ın izinden arınır ve büyüyen dünyanın ihtiyacı olan tanrılar doğar. Asgard'ın salonları yanarken iki tanrı yan yana oturur. Birbirlerine hikaye anlatır ve kendi dünyalarının söndüğünü izler. Loki hikayelerden birini kendisi anlatır. Eski tanrıların yaşadığı, zamanın daha yavaş aktığı, her yüzün ardında bir tanrı ya da dev saklandığı bir dönem vardır. Sonra o tanrılar ölür. Ardından yeni bir şey gelebilsin diye. Şehirde Doom Peter Parker'ın bir ailesi olduğunu söylemekle yetinir. Maker bunu bir zafer sayar ve yine yaptığını yüzüne vurur. Amerika Chavez Tony'den zamanı geri sarıp Spider-Man'i geri getirmesini ister. Tony buradaki fiziği henüz tam çözemediğini, Peter'ın gittiğini söyler. Doom bütün bu savaşın bir oyalama olduğunu, asıl hedefin şehrin merkezi olması gerektiğini söyler. Maker onun kabuslarını kendi kabusları saydığını belirtir. Deathlock'un eski bir yaratımı olduğunu Nükleotit dizisinden tanır ve Howard'ın ona ne yaptığını sorar. Amerika yanıt olarak var gücüyle vurur ve merkezi kuleyi sarsar. Maker bu evreni olay olay kendisinin yazdığını, hepsinin hayatının yazarı olduğunu ve sonunun nasıl geleceğine kendisinin karar vereceğini haykırır. Doom ona yardım etmeyeceğini söyler. Maker da çoktan ettiğini belirtir. Boston'da Kaptan Amerika, Kaptan Britannia'nın ordusuyla dövüşürken Vision onu uyarır. Doğu cephesinden sık sık ayrılması, düşmanın toparlanmasına ve geniş bölgeleri geri almasına yol açmıştır. Steve moral meselesi olduğunu duyar ve haklı olduklarını, duygularının kararlarını gölgelediğini kabul eder. Vision bu cevabı yüzeyde kusursuz bulur ama 1941'den beri tanıdığı adamın kendisine duymak istediğini söylediğini hesaplar. Fatherlandville'den beri Steve'in ruh hali bozulmaktadır. T'Challa katılır. Latverya'daki durum Storm'un kendisinin ve Wakanda ordusunun bütün çabasına rağmen kat kat kötüleşir. Enfeksiyon yayılır. Etkilenenler ölene ya da kalpleri patlayana kadar savaşır. Ajan hiçbir analize direnç göstermez. Başkentin çevresine kendini çoğaltan bir duvar örülür ve Fantastic Force'un neredeyse tamamı oraya kaydırılır. T'Challa gözlerine baktığını ve içeride Maker'ı gördüğünü söyler. Adam insanları kendisiyle bulaştırmaktadır. Sonra Ultimate'sa Latverya'yı sterilize edecek vibranium güçlendirmeli başlıkları hedefe kilitlediğini bildirir. Kral olduğunu, halkını korumanın yalnızca hakkı değil, görevi olduğunu söyler. Şehirde Deathlock kendini merkez kulede patlatır ve Maker'ın yüzünde büyük bir gedik açar. Maker yine de Doom'un yaralarından giren mikroplastik makinelerin onu çoktan kendi yankısına çevirmiş olması gerektiğini söyler. Doom dönüşmez. Amerika'nın Guardians of the Galaxy'den aldığı imdat işaretçisi çoktan çalışır ama sinyal kubbeyi geçemez. Maker bir sır sakladığını bildiğini, o sırrı korumaya odaklanırken zihninin geri kalanına serbestçe girdiğini açıklar. Howard'ın zaman makinesiyle hayatından bir parçanın kesilip alındığını, belirli yetilerinin kaybolduğunu, artık asla kuramayacağı düşünceler olduğunu anlatır. Eksik olanın Doom'da bulunduğunu söyler ve kronomekanik yardımı için ona teşekkür eder. Doom'un zihni sayesinde Howard'ın Immortus motorunu aylar yerine anında bulur. Bir Child motoru kuleye getirir ve Maker onu yutar. 4 boyutta açılmaya başlayan Maker, kubbeyi kıracağını ilan eder. Boston'da Kaptan Britain kendi gelir. Kolonileri ziyaret etmeyi sevdiğini, burada uygarlıkta bulunmayan bir vahşet gördüğünü söyler. Steve dikkatini toplayamaz. Latverya'da Mei Igarashi ilk kez gücünü tam açar ve gökyüzünü yarar. Storm onu tebrik eder. Mei hayatının en iyi anı olduğunu, Hisako'nun da burada olmasını istediğini söyler. Tam o sırada T'Challa tahliye emrini verir ve başlıkları fırlatır. Japon kızlar arkadaşlarını bırakıp gitmeyi reddeder. Storm duvarın çoktan çöktüğünü, hepsinin başarısız olduğunu söyler. Geri sayım biter. Patlama gerçekleşmez. Nükleer başlıklar havada müziğe dönüşür. Guardians of the Galaxy iner.
Maker'ın kuklalarını iyileştirilene kadar geçici bir cep evrenine hapseder ve Latverya'yı bir dakikadan kısa sürede temizler. Bir söz verdikleri için geldiklerini, arkadaşları Amerika'nın işaretçisini yaktığını söylerler. Ama hesapta bir tuhaflık vardır. Sinyal gönderilmeden birkaç dakika önce varmışlardır. O anda kubbe çatlar. Kubbenin altından çıkan Maker'dır ve evreni ortadan kaldıracağını haykırır. Boston'daysa Kaptan Britian Steve'i yorulmuş bulur. Kılıcıyla kalkanını ve kolunu keser. Dikkatsizleştiğini ve haddini unuttuğunu belirtir. Steve ayağa kalkmayı sürdürür. Adam milliyetçiliği insanlığın en büyük aptallığı sayıp kendi bayrağını yalnızca üstünlüğün sembolü olarak taşıdığını anlatır. Sonra Britanya'nın mitlerini zincire vurduğunu, Amerika'nınkini ise yalnızca öldüreceğini söyler. Kılıcını bir kez daha savurup Steve'in başını gövdesinden ayırır. Hawkeye'in çığlığı cepheye yayılır. Aynı dakikalarda Iron Lad'in sesi bütün ağa düşer. Kubbe inmiştir. Şehir açıktır. Maker geri dönmüştür. Bütün Ultimates şehre çağrılır. Kunlu'nun kapılarına Shenki'nin ordusu dayanır. Celestial Guard silahlarını yere bırakıp saflarına katılır. Yanında Danny Rand, beyaz bir kaplan ve şehrin bütün hayvanları yürür. Bruce Banner bunu ucuz bir çiğ numarası sayar ve havuz başındaki meditasyonunu bozmaz. En güçlü savaşçılarının Immortal Weapons'ın nerede olduğunu sorar. Kendi emriyle Heaven dışındaki toprakları korumaya gönderilmişlerdir. Gelen haberler iç açıcı değildir. Monster Island'da She-Hulk savaşı sürdürür. Adanın büyük bölümünü geri alır ve 8 müstahkem tesisi yıkar. Gama söndürücüleri aşmış, gücü doğrudan topraktan çekmeye başlamıştır. Wasp da yanına gelir ve ihanetini telafi etmek istediğini söyler. Lejory onu önce kovar. Adada Banner'ın kumandanlarından Crane Mother of the Bomb karşısına çıkar. Gamma ile tanrısallığı birleştiren bu güç ona neredeyse denktir. Lejory onu bir dizi darbeyle yener ve kendi getirdiği canavarlarla üstünlüğü tamamlar. Aslında yalnız savaşmaz, adanın kendisi de savaşır. Et yiyen balıklar, hipnotik çiçek tarlaları, dev kertenkeleler ve sayısız yengeç Banner'ın ordularını yutar. Lejory burayı düşmanlarının asla bilemeyeceği kadar iyi bilir. Sonunda Crane Mother'ı öldürür. Duvarı yıkar ve kamplardaki halkını serbest bırakır. Tara ile Abram onu görünce geleceğini bildiklerini söyler. Banner'ın diğer topraklarında da yangınlar büyür. Batı kıyısında Prince of Meltdowns Fantastic Force ayaklanmasına karşı hattı tutar ve en az 7 kişiyi öldürür. Hücreler birbirinden bağımsız çalıştığı için temizlik yavaş ilerler. Ana vatanda Bride of Nine World Breakers Ultimates ayaklanmalarını bastırır. Ama sokaklarda molotoflar patlar. Bölge büyüktür. Kaynaklar yetmez, isyanlar cevapsız kalır. Sonra düşman iç kapıyı geçer ve Banner konuklarını karşılamaya kalkar. Tek yumrukla meydandaki kalabalığı savurur. Shenki enkazın ortasında ona döner ve konuşur. Milyonlarca insanı yargısız öldürdüğünü ya da hapsettiğini, kadim öğretileri kendi çıkarına çarpıttığını, barışa giden yolu bozduğunu söyler. Kunlun halkının tek sesle konuştuğunu, kendisinin yalnızca elçi olduğunu belirtir ve derhal gitmesini emreder. Banner çiğ hipnozunun kendisine işlemediğini söyler. Shenki bunu zaten beklediğini, yine de denemesi gerektiğini söyler. Banner tanrıları devirdiğini, Shaolo'yu öldürdüğünü, ellerini büyük ejderin göğsüne daldırıp Celestial kalbini söktüğünü haykırır. Shenki'nin cevabı sakindir. Bütün geçmiş yaşamlarını hatırlar. Binlerce yıllık çalışmasıyla her tekniği öğrenmiş, Banner'ın kullandığı bazı üslupları da kendisi icat etmiştir. Şiddetten vazgeçtiğini ama onun için bir istisna yapacağını söyler ve Iron Fist'in bütün öfkesini tek yumrukta toplar. Banner öldürmesi gereken büyük ejderin kendisi olduğunu anlar. Shenki ona artık hasta ve yaşlı bir ejder olduğunu söyler. Teslim olmayı reddedince Heaven'dan sürülür. Danny Rand devasa bir mekanizmayı çevirir ve Banner gökyüzüne fırlatılır. Düştüğü yer Monster Island'tır. Wasp onu karşılar. Lejory mezarının burası olacağını söyler. Banner onu dizinde zıplattığı çocuk olarak hatırladığını, şimdi canavarların kraliçesi olduğunu söyler ve bir meydan okuma beklediğini belirtir. Dövüş uzun ve acımasız geçer. Banner öfkesini besler, acıya doyar, adayı tek darbede batıracağını söyler. Tam üstünlüğü kurarken gökyüzü kararır. Hank Pym radyoaktif olarak güçlendirilmiş dev karıncalarla gelir. Janet'a hala karısı olduğunu, bu yüzden hiçbir zaman yalnız olmadığını söyler. Janet da bunu bilir. Banner karıncaları da savurur. Lejory'e Gamma'nın onu yücelttiğini, minnettar olması gerektiğini, kendisinin onu büyük yaptığını söyler. Lejory bunu reddeder. Onun gibi adamlar için gücün sahip olunacak bir mal olduğunu, kendileri içinse yaşayan bir şey olduğunu söyler.
Topraktan, dostlarından, halkından ve ailesinden gelen bir şey. Tek başına onu yenemeyeceğini kabul eder. Ama hiçbir zaman tek başına olmadığını ekler. Sonra Banner'ı yere indirir ve durmaz. Janet'la Hank onu geri çağırır. Adamın çoktan öldüğünü söylerler. Tam o sırada Iron Lad'in sesi ağa düşer. Kubbe inmiştir. Şehir açıktır. Maker geri dönmüştür. Bütün Ultimate şehre çağrılır. Zamanın sonundaki kalesinde bekleyen Kang, Maker'a karşı savaşın geçmişte nasıl sonuçlandığını yeniden izler. Sayısız hayatın ve ihtimalin boşa çıktığını daha önce defalarca görür. Fakat çoktan yaşanmış bu ana bakmaktan yine de vazgeçmez. Geçmişte Ultimate, X-Men, Wakandalılar ve Guardians of the Galaxy Maker'a karşı birleşir. Kaptan Marvel'ın kozmik algısı Maker'ın bu andan başlayarak bütün uzay ve zamana bir hastalık gibi yayılacağını gösterir. Tony zamanı dondurup düşünmek ister. Fakat Maker bir uzvunu zırhına saplar. Daredevil kozmik küpü kullanarak Tony'yi kurtarır ve Maker'ın uzantılarını keser. Mutlu bir son yaratmaya hazırlanırken Maker küpü parçalar. Kendisini bütün çoklu evrenlerin ürettiği tek kusursuz yaşam biçimi sayar ve tüm hayatın yerini alacağını ilan eder. Maker'ın uzantıları Savage Land'den Gamma Island'a kadar bütün gezegende belirir ve yakaladıklarını varoluştan siler. Jean Grey ile Logan Latverya'daki savaşa katılır. Fakat Phoenix bile Maker'ın çarpık zihnine giremez. Maker, Doom'un bütün planının kendi ölümünü hazırlamak olduğunu söyleyip onu güçlü bir ışınla buharlaştırır. Ancak Doom ölmez. Kendisine gizlice kozmik ışınlar vermiş, Fantastic Four'un bütün güçlerini bedeninde toplamıştır. Kaya derisi saldırıya dayanır. Ben, Susan ve Johnny'nin zihnindeki suretleri Maker'ın bilincini Doom'dan kovar. Doom intikam için değil, onların ve dünyanın yaşaması için hayatta kalacağını söyler. Doom, Tony'den Maker'ın içine ulaşabileceği temiz bir yol açmasını ister. Tony kendi Immortus motoruyla binlerce zamansal kopyaya ayrılır ve Maker'ın geçmişle geleceğe yayılmasını yavaşlatır. Yine de kahramanların ayrı ayrı saldırması yeterli olmaz. Iron Lad bütün Ultimate üyelerine ve gezegendeki herkese seslenir. Maker'ın bütün yaşamı kendisiyle değiştirmesine yalnızca birkaç dakika kaldığını bildirir. Kahramanlar, askerler, direnişçiler ve sıradan insanlar aynı çağrıyı duyar. Iron Lad herkesin tek bir anda ve tek bir amaçla saldırmasını ister. Immortus motoru uzayla zamanı anlamsız hale getirir ve birbirinden uzak bütün cepheleri aynı noktada birleştirir. Maker zaferini ilan etmeye hazırlanırken birleşik saldırı ona ulaşır. Kahramanların yanında geçmişten ve gelecekten gelen sayısız güçte aynı mücadeleye katılır. Maker geleceği bildiğini düşünür. Fakat Tony bu evrende geçmiş değiştiğinde geleceğin de değiştiğini açıklar. Galaksinin koruyucularının varlığı bunun kanıtıdır. Bu gerçek Maker'ın kusursuz gördüğü hesapta bir gedik açar. Doom fırsatı kullanır ve Maker'ın zihniyle doğrudan mücadeleye girer. İki Reed Richards, evrenin denetimi için iradelerini karşı karşıya getirir. Maker'ın zihni ömür boyu süren zalimlikle biçimlenirken, Doom'un zihni de acı ve kayıplarla sertleşir. Sonunda Doom, Maker'ı yok eder. Fakat gücü tükenir ve yere düşer. America Chavez yardım isterken Doom yalnızca tek bir şeyi kurtarabildiğini söyler. Maskesinin ardındaki Reed'in ruhu, Ben, Susan ve Johnny ile öte dünyada buluşurken Peter Parker savaş alanında yeniden belirir. Doom son gücüyle Peter'ı geri getirir. Steve ve diğer kayıplarsa geri dönmez. Zaferden sonra Tony zamanın sonuna gider ve Kang'e imkansız sandığı mutlu sonun gerçekleştiğini gösterir. Geleceğin hiçbir zaman sabit olmadığını, sonu kendilerinin yazacağını söyler. Değişen zaman çizgisi Kang'i silmeye başlar ve geleceğin hükümdarı kalesiyle birlikte yok olur. Maker'ın yenilgisinden bir ay sonra dünya kazandığı özgürlüğün ne anlama geldiğini öğrenmeye başlar. New York'ta Mary Jane kızları May'in okulundaki görüşmeye tek başına yetişir. Peter ise Spider-Man kimliğiyle Ringer adıyla ortaya çıkan Anthony Davis'i durdurur ve sokakta tehlikeye düşen insanları kurtarır. Okula geç vardığında öğretmen May'in derslerden kaçtığını ve saatlerce ortadan kaybolduğunu açıklar. Sorunun evde başlayabileceği sözü Peter'la Mary Jane'i sarsar. Eve döndüklerinde Richard'ı bulurlar. Fakat May yine yoktur. O sırada siyah pikotek kostümünü giyen May, binanın dışında ağlara tutunur. Parker ailesinin kahramanlık mirası artık yeni kuşağa uzanır. Wakanda'da T'Challa bedenindeki karanlık vibranyumun hücrelerini öldürmeye çalıştığını Aurora'ya anlatır. Ölümden çok halkını yarı yolda bırakmaktan korkar. Karanlık vibranyum ortak zihnini korkuyla uykuda tutabileceğine inanır ve Aurora'dan onu Afrika semalarına çıkarmasını ister. Aurora'nın çağırdığı yıldırım T'Challa'nın içinden geçer. Büyük risk işe yarar. Kral dönüşümden güçlenmiş halde çıkar. Aurora ile aralarındaki bağ da yeniden kurulur. T'Challa artık topraklarına yalnızca güvenlik değil,
umut vermek ister. Avrasya Cumhuriyeti'nin karlı dağlarında Viktor Creed karşısına çıkan genç mutantları önce düşman sanır. Leech ile Artie, Sentinel-1'ın onları bulduğunu söyleyince saklanmak artık mümkün olmaz. Ancak gelen dev makine düşman değil, David Heller adlı müttefiktir. Yanında Jean Grey ile Logan da bulunur. Phoenix adını kullanan Jean ve Sentinel-1 hayatta kalanları kurtarmak ve yıkılan yerleri yeniden kurmak üzere yola çıkar. Logan ise bir süre dinlenmek ister. Victor'la birlikte karlar arasındaki kulübeye dönerken eski dostluklarının tamamen ölmediği anlaşılır. Dünyanın başka bir yanında Tony Stark gezegenin tamamına seslenir. Eski konsey güçleri Luke Cage ve Avengers'a teslim olur. Maker'ın kurduğu rejimler çözülür ve halk kendi yönetimlerini kurmaya girişir. Kuzey Amerika'nın özgür devletleri temsilcileri bir masa çevresinde ortak karar arar. Detroit'te Stark Tower'ın yerini bir anıt ve toplum merkezi alır. Tony ile Vision yıkıntıları yalnızca onarmakla kalmaz, geleceğin şehrine dönüştürür. Lejori'ye verilen söz tutulur ve Gamma Island radyasyondan temizlenir. Hawkeye ölen Steve Rogers'ı onun kalkanını taşıyarak anar ve eski Red Skull üyelerinin yeni adları altında aynı nefreti sürdürdüğünü görür. Bu sırada Sun Emperor kendi ülkesindeki iç karışıklıkla uğraşır. Emma Frost yönetimindeki Society ise daha mücadeleci bir çizgiye yönelir. Hank ile Janet birlikte terapiye başlar. Fantastic Force, Maker'dan kalan biyolojik parçaları bulup yok eder. Amerika Chavez kendi zamanına dönmek için Ultimates'tan ayrılır ve Guardians of the Galaxy'ye yeniden katılır. Tony kurtarılan insanların artık deney nesnesi değil, yeni dünyanın etkin katılımcıları olduğunu vurgular. Sonunda Tony evrenin sınırlarının ötesine bakar. Sayısız olasılıkla zaferler, yenilgiler ve bambaşka kahramanlar görür. Geleceğin hem güzel hem de korkutucu olduğunu kabul eder. Çünkü artık hiçbir yol önceden belirlenmez. Dünyaya sözünü bitirdiğinde gölgelerde başka bir sır açığa çıkar. Bu dünyanın uzun süredir saklanan Victor Von Doom'u bir tüpün içinde Maker'ın simbiyotundan kalan parçayı eline alır. Ona Maker yerine Richards diye seslenir ve düşmanından neler öğrenebileceğini araştırmaya karar verir. Kazanılan gelecek sonsuz ihtimale açılırken tehlike de bütünüyle ortadan kalkmaz.